Elhamdülillah, elhamdülillah. Elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ. Kılıcında kın bulunmayan, baldırı çıplak bir avuç insan, insanlığın kaderi üzerinde rol oynuyor. Allah Resulü şöyle buyurdu: arkadaşınız için kefen hazırlayın, Allah korkusu ödünü kopardı buyuruyor. Ticaretin mutlu ve bereketli olsun Ebu Yahya. Malını menalını verdin ama ahirete aldın. Muhterem Müslümanlar, hakiki fazilet, gerçek fedakarlık, Allah'a inanma ve ahirete inanma sayesinde ancak elde edilebilir. İnsan Allah'a ve ahirete inandığı nispette faziletli ve fedakar olabilir. Fedakarlıkta bulunduğu hususların bade hava gitmediğine inandığı nispette fedakarlık yapabilir. Gençliğini bir ideal uğrunda feda ederken, sıhhatini bir dava uğrunda kaybederken, hayata ait her şeyi bir dava uğrunda teker teker bırakırken, hedef olarak ele aldığı hususa inandığı nispette bunları rahatlıkla bırakabilir. Bir mümin Allah'a ve ahirete inandığı nispette fedakarlık yapabilir. Rahatlıkla fedakarlık yapar çünkü Allah için verdiği şeyleri Allah'a satmış gibi karşısında onun cennet alacaktır. Kur'an'ın sarih ayetlerinin bu husustaki beyanlarına dayanarak ahiret uğrunda her şeyini feda eden bir insan, feda ettiği şeyleri öbür alemde baki surette alacağına, elde edeceğine inandığı için rahatlıkla onları terk edebilir, hükmünü verebiliriz. İnsan inandığı şeye bel bağladığı, gönül verdiği nispette seve seve ruhuna kadar her şeyi feda eder. Onun için vatanperverlik, milletseverlik gibi bütün faziletlerin temelinde esas itibariyle Allah'a ve ahirete iman yattığı nispette o iş devamlı olmuş, hasbi olmuş ve fazilet dairesi ve çerçevesi içinde cereyan etmiştir. Her türlü üstün hissin, her türlü meziyetin temelinde Allah'a iman ve ahirete iman yattığı gibi milletseverliğin, milliyetperverliğin, vatanseverliğin temelinde de fazilet hissi yatmaktadır. Allah'a gönül verildiği nispette, ölüp de dirildikten sonra orada iyi ve kötü her şeyin hesabını vermeye bel bağlanıldıktan sonra her şey fazilet çerçevesi içinde cereyan edecektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gayret ve himmetini bu noktaya, tek nokta dediğimiz bu hususa teksif buyurmuş. Yetiştirmek istediği cemaatin himmetini bu noktada toplamış. Bu büyük dersi vermiş onlara, diğer dersleri tali saymış. Bir cemaat böylesine sağlam bir mana yapısına sahip olursa halletmeyeceği mesele yoktur. Milletinin refah ve saadeti için kafa ve karın sancısı çeken bir milletin halletmeyeceği mesele yoktur. Uhrevi durum bir tarafta duruyorken, dünyevi menfaatleri, dünyevi faydaları aşamamış, dünyanın faydaları karşısında dize gelmiş insanların da halledeceği hiçbir mesele yoktur. Sıra sıra ve zincirlemesine bütün meseleler, içi fazilet hisleriyle dolup taşan, kalbi imanla meşbu bulunan insanların halledeceği şeylerdir. Bir avuç insan, sık sık arz ettiğim evsafı içinde atında eğer olmayan, atının başında zimam taşımayan, kılıcında kın bulunmayan, baldırı çıplak bir avuç insan, insanlığın kaderi üzerinde rol oynuyor. Beşerin makûs talihini değiştiriyor. Onun bağı, bahçesi, bostanı yoktur.
Onun hanı hamamı yoktur. Onun fabrikası, atı arabası yoktur. Onun kalbi imanla meşbudur. Hissiyatı ahirete müteveccihtir. Sıkı bir rabıtası vardır Allah'la. En büyük müşküller, çözülmesine imkan ve ihtimal verilmeyen problemler rahatlıkla çözülür bu imanlı insanın elinde. Hakka gönül vermiş insanlar insanın kaderini değiştiriyorlar. 100-150 seneden beri çırpınıyoruz, hiçbir meselemizi halledemedik. Hiçbir meselemizi halledemedik. Teknik dünyada, Avrupa'da müzelerini gördük. Almanlarla beraber işe başlamış görünüyoruz. İlk Alman uçaklarının Alman semalarında kelebek gibi biçimsiz şekilleriyle uçtuğu tarih 1900 senesinden sonraki tarihlere rastlıyor. Müzede sırasıyla bunları gösteriyor, teşhir ediyorlardı, müşahede ettik. Teknik dünyaya zifaf evine beraber giriyor gibi Almanla beraber girdik. Ama onların şu dakikada ulaştığı, teknik alemin son mahsulü olarak beşere hediye ettikleri teknolojik semerat karşısında bir muhasebeye vardığımız zaman şu hükme varıyoruz. Almanya ile şu anda aramızda 60 senelik bir mesafe var. İşte dünün eğersiz atlı, zimamsız atlı mücahidiyle bugünün tankı içinde mücadele eden, tayyaresi içinde mücadele eden adam arasındaki fark budur. Sahabi her şeyi imanıyla hallediyordu. Kafa ve karın sancısı çektiği için, yurdunu yuvasını terk etmeye amade bulunduğu için, dünyada şahzadına taş taşın üstüne koymuyordu. Düşünüyordu Allah'ı ve Resulullah'ı, vatanını. Camiayı Diyanet'ten alın da üniversite camiasına kadar sinelerine ve kalplerine kulağınızı verin. İğrenç ve midenizi bulandıracak şeyleri duyacaksınız. Ev yaptırmak istediklerini duyacaksınız. Batıya gidenlerin dahi mark getirme hissiyle meşbu bulunduklarını duyacaksınız. Fedakar ve hasbi gönüller istiyoruz. Kimdir Resul'ün etrafındaki bu hasbi fedakar insanlar? Size okuduğum Kur'an'ın ayetinin ilhamı altında bir zatı size tablolaştırayım. Süheyb bin Sinan, Süheyb-i Rumi dediğimiz, Rumlar içinde kalıp da fazla Rumca bildiğinden ötürü Süheyb-i Rumi dediğimiz Süheyb bin Sinan, babası Übülle'nin hakimi, Romalılar tarafından işgal edilen Übülle, Süheyb ibn Sinan'ı ailesiyle beraber esir götürmüş. Abdullah İbni Cüd'an tarafından satın alınmış. Bir esir olarak Mekke'ye gelmiş. O dünyasını kurtarmaya çalışırken ahiretini kurtarma imkanları kendisine bahşedilmiş. İnsanlığın iftihar tablosuyla karşı karşıya gelmiş. O hürriyetini ararken maddi ve manevi planda gerçekten insanları esaretten kurtaran Hazreti Muhammed'le karşılaşmış sallallahu aleyhi ve sellem. Maddi istiklalin yanında şu iç hürriyet, derinleşme manasına olan hürriyet yok ise insanlarda, başkasının işgali bir bakıma ondan daha iyidir. Süheyb ibn Sinan kendisini nefsin esaretinden, arzuların esaretinden, behimi hislerin esaretinden, şehvani duyguların esaretinden, dünya karşısında serfuru etmenin esaretinden, maddenin kavgasını yapma gibi pesbayağı şeylerin esaretinden kurtaracak Mürşid-i Ekmel, büyük halaskar Hazreti Muhammed'le karşılaşıyordu sallallahu aleyhi ve sellem. Bin kuşku ve tereddütle o muhteşem misafirin ve büyük mürşidin gizli gizli oturduğu evin kapısına kadar gidebilmişti. O kapıya gittiği gün kapının önünde ayrı bir genç, bir civan mert daha fırsat kolluyordu ki kapı açılsın da içeriye girsin. Bu da tıpkı onun gibi başka bir şeyi aramak için oraya gelen Yasir'in oğlu Ammar'dı. Ammar evden içeriye girmek istiyordu. Hürriyete kavuşmuş bir esir ve başka bir esirin oğlu İbn Erkam'ın kapısının önünde yüz yüze gelince
İlâ eyne diyor ikisi birbirine. Nereye gidiyordun, ne istiyordun? Bir sürü tereddüt geçirdikten sonra, korkulu dakikalar yaşayıp terledikten sonra haber verilebilir. Zalı ve kinle bilenen bıçaklı kimselere, sinesi gayızla dolup taşan kimselere haber verilebilir endişesiyle terledikten sonra. Şöyle bir içeriye girmeyi düşünmüştüm. Girip de şu adam ne konuşuyor bir dinleyeyim diye düşünmüştüm. Ben de aynı şeyi düşündüm. Ve iki kardeş, esarette iki yoldaş, Nebiler Nebisi'nin yanına girerler. Huzurda dolarlar. Ondan sonra bir daha da o huzuru terk etmezler. Hayatı öğrenmek için, yepyeni bir hayatın erkan ve prensiplerine muttali olmak için bu dershanede dersleri sıklaştırır, sık sık Allah'ın Resulü'nü ziyaret ederler. Çile, ıstırap, işkence hiçbir şey tuttukları o yoldan onları vazgeçiremez ve çeviremez. Nihayet hicret emri olur. Herkes adım adım Medine'ye göç eder. Süheyb İbn Sinan göç etmemekte. Resul-i Ekrem, Ebu Bekir, ben üçümüz beraber gideceğiz demektedir. Resul-i Ekrem herkese ruhsat vermiştir. Herkes gitsin, o gitmemekte. Akıllı, zeki insan, Rumlar içinde ticaret öğrenmiş insan Mekke'de kısa zamanda epey para da elde etmiştir. Malı, menalı, stok yaptığı altınları vardır. Resul-i Ekrem'le beraber gidecek. Her şeyini saklamış, muhafaza etmiş. Fakat müşrikler onu tutarlar, bırakmazlar. Resul-i Ekrem Hazreti Ebu Bekir'le hicret eder. Kuba'ya kadar giderler. Süheyb Mekke-i Mükerreme'den daha ayrılamamıştır. Nihayet arkadan bir fırsatını bulur. Atına biner ve Medine'ye doğru azmirah eder. Ayrıldığını gören müşrikler takibe koyulur ve yetişirler. Yaklaştıklarını görünce sadağındaki ok yığınını eline atar ve şöyledir: biliyorsunuz attığım ok yerini bulur, isabetsiz ok atmam. Allah'a yemin ederim ki sadağımdaki okların bitinceye kadar size teslim olma niyetinde değilim. Oklarım bitince de kılıcımı çekerim. Belki beni öldürürsünüz, belki de ben sizi haklarım. Ama elinize bir şey geçmez. Benim yakamı bırakın. Ben Medine'ye gidiyorum, Resul-i Ekrem'e gidiyorum. Ama isterseniz servetim falan yerdedir. Altınlarımı filan yerde sakladım, gidin alın onları. Böyle bir ticarete yanaşır, Süheyb'in yakasını bırakırlar. Koşa koşa Kuba'ya gelir yetişir. Bir kere kendi kendine söz vermişti. Medine'ye ben Resul-i Ekrem'le beraber gideceğim demişti. Kuba'da Allah'ın Resulü'ne yetişince çok sevinir. Allah Resulü daha o yanına yaklaşırken şöyledir: Rabihal bey ya Ebu Yahya, Rabihal bey ya Ebu Yahya, ticaretin mutlu ve bereketli olsun Ebu Yahya. Malını menalını verdin ama ahirete aldın. Malını menalını verdin ama Resulullah'ı aldın. Malını menalını verdin ama rıda ve rıdvan ilahi aldın. Rabihal bey ya Ebu Yahya. Mümin böyle bir ticaret yoluna koyuluyor. İnna Allah iştera minel mu'minine enfusehum ve emvalehum bi enne lehumul cennet. Cennet karşılığı malını ve canını veriyor seve seve. Ölüme amade hale geliyor öteyi kazanmak için. Resulullah'ın hasbi cemaati tereddütsüz gözünü kırpmadan çoluk çocuğunu Mekke'de terk edecek, malının yerini müşriklere söyleyerek fazilet hissini ishar edecek, gidip de söylediği yerde altın ve gümüş hazinelerini bulunca doğru söylemiş diye onları dahi kıptaya ve hayrete sevk edecek Süheyb İbn Sinan. Merdiven merdiven dünyanın üzerine, beşeri kaprislerinin üzerine, şahsi hislerinin üzerine, şahsi refah ve saadeti adına her şeyi terk etmek suretiyle rahmetin pak damenine dudaklarını yapıştırıyor. Her şeyi bıraktım ama Allah'ım sen varsın ya havası içinde Allah'a vasıl oluyor. Süheyb öylesine mualla bir noktaya ulaşıyor ki
manevi terakkide doruk noktasıdır. Sinesinden hançeri yiyen Hazreti Ömer, acaba yerine kimi tavsiye edecek endişeli bakışları arasında nazarını kime çevireceği beklenirken, Süheyb'e söyleyin benim yerime namaz kıldırsın diyecektir. Hazreti Ömer'in hastalığı esnasında, o yaralı arslanın hastalığı esnasında sahabe-i kiram cemaatine namaz kıldıran Süheyb ibn Sinan, Süheyb-i Rumi'dir. Faziletin bu denli zirvesine ulaşmıştı. İçte derinleşmişti. Şekil insanı değildi. Gönül adamı, aşk adamı, heyecan adamı. Allah Celle Celaluhu bu milletin kaderini şöyle veya böyle omuzuna alan kimselere bu şuur, bu anlayış ve bu basireti ihsan eylesin. Şeklen Müslüman görünen bizleri, saçımızda, sakalımızda, tesbihimizle kendimizi layık gördüğümüz bu dairede Cenab-ı Hak işin kemaline erdirsin, taklitçilikten kurtarsın bizleri inşallah Teala. Müslümanlık bir gönül işidir. Şekil o gönül heyecanının ifadesi formüle edilmiş şekli olduğu nispetle makbuldür. Yoksa öbür türlüsüne itikadi münafıklık veya ameli münafıklıktır. Ela inne ahsenel kelami ve ebla'n nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. Kema kâlallahu tebâreke ve teâlâ fil kelam. Ve izâ kuri'al Kur'ânu festemi'û lehu ve ansitû leallekum turhamun.